Katarak veya katarakt ameliyatı denildiği zaman çoğu insan panik yapıyor, genelde de erteliyor. Bugün bu süreçlerin çok daha iyi yönetileceğini anlayabileceğimiz bir program yapacağız. Bugün konuğumuz Biruni Üniversite Hastanesi'nden Doktor Metin Süleymanzade. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Katarak ameliyatı yalnızca yaşlılara mı yapılıyor yoksa gençlerde de bu tarz hastalıklar olduğunda ameliyata başvuruyor mu? Genellikle yaşlılarda yapılan bir ameliyattır. Çünkü en sık yaşlıların hastalığıdır. Senil katarak deriz buna. Yaşlılıkla birlikte olan bir katarak çeşididir bu senil katarak ama yeni doğandan itibaren tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. En sık olarak evet genellikle yaşlılarda ama her yaş grubunda cerrahi olarak tedavi edilir. Sebepleri konusunda her yaş grubunda farklı nedenlerden dolayı olur. Ama net cevabım kesinlikle her yaş grubunda olur. Yaşlılarda daha sıktır. Anladım. Peki hocam, katarakt olduğumuzda ne görürüz, ne anlarız ve bunu geciktirmek bizim için bir zarar mı yoksa 3 yıl sonra da yapsan aynı sonucu verebiliyor musunuz? Tabii en büyük sorunlardan birisi o. Hastalara katarak teşhisi koyduğunuzda ilk başta ameliyat olmak istemiyorlar. Ertelemeye çalışıyorlar. Bunun en büyük nedenlerinden birisi eğer tek taraflı bir katarakt varsa diğer gözü idare ettiği için aslında hasta görmediğini çok fark etmiyor. O gözüyle idare etmiş oluyor. Siz onu orada ifade ettiğinizde anlıyor o gözünün görmediğini. Şimdi teşhis edildikten sonra beklemenin faydaları yok denecek kadar az aslında. Bekledikçe cerrahiniz de zorlaşıyor. O beklediğiniz süreçte görme kaliteniz, hayat kaliteniz düşük olarak devam ediyorsunuz. Daha büyük sorun cerrahinin zorlaşması tabii. Kataraktınız sertleştikçe cerrahiniz zorlaşıyor. Eskiden o şimdiki Fako yöntemi olmadan önce kataraktınız yetişsin öyle ameliyat edelim prensibi vardı. Hastalar hala biraz o prensiple devam etmeye çalışıyorlar. Aslında şu anki teknolojiyle tam tersi. Erken dönemlerde çok daha kolay operasyon yapılıyor. Anladım. Katarakt ameliyatı ömrü boyunca sadece bir defa mı yapılıyor yoksa tekrar nüksetme, tekrarlama ihtimali var mı? Bir kere yapılan ameliyattır. Sadece orada da yanlış bilinen bir durum şöyle söz konusu. Ameliyattan sonra bizim merceğe yerleştirdiğimiz bir kapsül dediğimiz bir yapı var. Yapay merceği o kapsülün içine yerleştiririz. Ameliyattan sonra bazı durumlarda mesela genç hastayı ameliyat ettiğinizde o kapsül zamanla matlaşıyor. Biz onu lazerle açıyoruz tekrardan. Bu bir ameliyat değil. Bu bir poliklinik ortamında yapılan aynı muayene yönteminde o mikroskopla monte edilmiş bir lazer düşünün. Onunla yapılan invazif olmayan yani girişimsel olmayan bir işlemdir. Hastalar bunu ikinci katarakt olarak biliyorlar. Evet. O da Genelde bu şekilde konuştuk. evet o da yanlıştır. Bir kere ameliyat olursunuz, ikinci kez katarak gelişmez. Şimdi hocam, katarakt ameliyatında ya birazcık aslında bahsederseniz görme kısmındaki lensin hata sebebiyle kalınlaşması, incelmesi ya da kirlenmesi sebebiyle yeni bir lens takılıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Bu takılan lens herkes de aynı şekilde mi? Yani kim olursa olsun aynı lens mi takılıyor yoksa bunun farklı çeşitleri ve nedenleri var mı? Şimdi bunu tamamen aynı olmasa da bir gözlük olarak düşünebilirsiniz. Herkesin aynı gözlük takması gibi düşünün. Yani herkeste aynı derece takılmadığı gibi lenste de göz içi lenste de aynı lensi takamazsınız. Onun için özel hassas ölçümler yapıyoruz biz. Bu ölçüm olarak hani derece olarak lensin hangi hastaya hangi lensi takacağımızı o ölçümle karar veriyoruz. Bu ki zaten kişiden kişiye fark eden bir şeydir. Bir de mercek çeşidi. Bu işte günümüzde çok sık yapılan, duyulan, pazarlanan akıllı lens diye bildiğimiz lens türü. Onun haricinde tek odaklı, EDOF, Torik bunları konuşacağız. Bunlardan hangisinin olması da hastadan hastaya fark ediyor aslında. Herkese özel olarak hesabı muayenesi yapılarak karar verilmesi gereken bir şeydir. Anladım. Şimdi dediniz hocam göz numarasına, bozukluk numarasına göre lens takıyoruz. Evet. Peki aradan 5 yıl geçti, 10 yıl geçti. O göz daha da bozuldu. O lens işe yarıyor mu hala? Tabii bu ömürlüktür. Genellikle de değişmez. Şimdi gözlük derecesinin değişme mantığı aslında
gözümüzde hem korneanın yapı olarak, öndeki tabakanın yapı olarak değişmesi hem de lensin değişmesine bağlıdır. Biz lensi zaten almış oluyoruz. Dolayısıyla göz derecesi değişmemiş oluyor. Korneaya bağlı değişimler de o kadar büyük fark etmiyor o yaşlardan sonra. Tabii ki ufak tefek farklılıklar olabilir ama çok büyük öyle gözlük derecesindeki ilerleme hani genelde böyle her yıl gözlük değiştirme şeklindedir ya. Öyle bir durum söz konusu değil. Özellikle böyle biz zaten genellikle yaşlılarda yapıyoruz dedik ya ameliyatı. Yaşlılarda yaptığımızda ömür boyu herhangi bir gözlük derecesi değişimi söz konusu olmuyor. Güzel. Az önce bahsettiğiniz tek odaklı lens var, 3 odaklı lens var. Bu tek odaklı lens, 3 odaklı lens tamamen maddiyata göre mi değişiyor yoksa hastaya bu uygundur, bu değildir durumu nasıl oluyor? Şöyle işin aslında o boyutu da var açıkçası. Şöyle 3 odaklı lens herkes için geçerli değil. 3 odaktan kastımız uzak, orta mesafe, uzak mesafe yaklaşık 3-4 metreden sonrası için kullanılan bir tabirdir. Orta mesafe 50 santimetre ile 2 metre arasındaki bir derinlikte görüş sağlar. Yakın mesafede 50 santimetreden daha yakın, çoğunlukla okuma mesafesi. Şimdi bu 3 odaklı lensler herkes için uygun değil. Bu akıllı lens diye bilinen bir lens türü aslında trifokal bir lens. Bunlar özel ölçümlerle yine dediğim gibi ameliyat öncesinde hassas ölçümlerle karar verdiğimiz bir süreçten sonra belirliyoruz bunu. Kim için uygun, kim için uygun değil kısmını. Tek odaklı lensler tüm katarak hastalar için uygundur. Eskiden ilk çıktığı dönemden beri kullanılan lensler tek odaklıdır aslında. Tek odakta bunu istediğiniz yere ayarlayabilirsiniz. Mesela uzağa ayarlarsınız, yakın için gözlük takar. Yakına ayarlarsınız, uzak için gözlük takar. Çok tercih etmesek de bu durumu. Genellikle uzağa ayarlarız, yakın için gözlük takar hastalar. Peki hastanın uzak görmede herhangi bir sıkıntısı yok. Yakın görmede sıkıntısı var. Evet. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz o lensi aldığımızda uzakta da sorun yapmış oluyoruz aslında. Hastanın lensini aldığımızda o hastanın tüm görüşünü almış oluyoruz. Lens o katarakta aldığımızda hastanın doğal kataraktını ondan sonra bir yapay mercek koymazsanız eğer hasta ne uzağı görür ne yakını görür. Aslında mevcut ameliyattan önce uzağı iyi görmesi ameliyattan sonra aynı şekilde devam edecek anlamına gelmez. Siz onu ameliyatta koyacağınız lense göre ayarlıyorsunuz. Tamam, burayı çok iyi anladım. Şimdi burada can alıcı bir şey soracağım. Yayına girmeden önce ben telefon rehberime baktım. 32 tane göz doktoru telefon numarası var telefonumda. Profillerine baktım teker teker. 32 doktorun 18 tanesinde gözlük var. Neden gözlük takıyor hocam bu doktorlar? Niye bu katarakt ameliyatı olmuyor? Şimdi geri kalan 14 tanesinde gözlük yok ama. Daha gençler hocam. Çok gençler. Şimdi katarakt ameliyatı öncelikle katarakt teşhis edildikten sonra yapılan bir ameliyattır. Katarakt teşhis edilmemiştir onlarda. O kadar yaşlı olmamış olabilirler öncelikle. İkincisi bu tamamen eğer kataraktınız yok ve gözlük takmaktan memnunsanız o zaman sizin için hani tıbbi olarak size şu lensi takalım diye bizim ek tavsiyemiz olan bir durum değil. Hastanın kendisinin ben gözlük takmak istemiyorum diye bir talebi olması gerekir. Bu da kişisel bir karardır. Artısı eksisi vardır. Şimdi genel olarak tıp camiasında şöyle bir durum var. Eğer bir doktor yakınında ameliyat ederseniz komplikasyon olma ihtimali daha yüksek. Şimdi biraz o korku Sağlıkçılar gerçekten korkuyoruz. Evet, çok korkuyoruz. Bu bir şaka kısmı tabii. Şöyle şimdi bir de biz göz doktorları hassas bir mikroskop kullanıyoruz, ameliyat yapıyoruz. Yani bizim ameliyattaki o komplikasyon riskini tolere etme şansımız yok. Kendimiz ameliyat olursak eğer. Olanlar da çok var bu arada. Klasik o örnek lazer için sorulur. Hani niye lazer olmuyor göz doktoru? Oraya da geleceğim birazdan. Lazerde bu daha belirgindir. Benim tanıdığım bir sürü göz doktoru var lazer olan. Hiçbir problem yaşamayan, hayatına devam eden. Lens konusunda biraz daha şimdi biz açıkçası şöyle söyleyeyim. Şimdi bu yaşlılıkla olan bir durum ya söz konusu durum. Katarak gelişimi ve yakın uzak gözlük kullanımı.
O yaşta zaten çok göz doktoru görmüyorsunuzdur. Evet, doğru, doğru. Sizin gördüğünüz yaş grubu da çoğunlukla o görmeyi günlük hayatta tolere eden gruptur. Doğru. Hocam size en çok bu konuda hangi soru geliyor yani katarak genel olarak? Katarakla ilgili katarakla ilgili mi, akıllı mercekle ilgili? Akıllı mercek iyi. Akıllı mercekle ilgili ne soruyor hastalar? Daha çok şöyle söyleyeyim, yani sorulan şey çok belirgin bir şey sormuyorlar açıkçası. Yanlış olan bence şu: hastalar bunu çok basit bir şeymiş gibi düşünüyorlar öncelikle. Yani bunun bir ameliyat olduğunun çok farkında değiller. Evet. Bence en önemli konu o. Sordukları şeyler çoğunlukla yani daha masum, böyle gözlük takar mıyım, takmaz mıyım gibi şeyler. Tabii ki bu doğal sorular. Zaten amaç oradan kurtarmak, ama bence en önemli kaçırdıkları yer, bunun bir ameliyat olduğunu unutuyorlar. Bunun bir nedeni de aslında biraz göz doktorları. Durumu çok basitleştiriyoruz aslında. Çok sık yapılan bir ameliyat olduğu için, her şeyiyle bildiğimiz için, yani her aşamasında ne durum gelişirse, ne komplikasyon gelişirse ne yapacağımızı çok iyi bildiğimiz için durumu biraz basitleştiriyoruz. Hastaların lehine anlatırken biraz o riskleri göz ardı ediyoruz. Benim en büyük dikkatimi çeken şey aslında o. Anladım. Peki hocam, şimdi akıllı lensler trifokal lensler. Evet. Gerçekten bu trifokal lensler akıllı mı? Akıllı mı diye. Ya da şöyle sorayım. Hasta bütün şeyleri karşılıyor. Yani 3 odaklı lens takılmaya uygun. Lensi taktıktan sonra yakını da, ortayı da, uzağı da net bir şekilde görebiliyor mu o lensten sonra ve ömürlük mü? Evet. Şimdi her şey yolunda giderse, hesabınız doğruysa, o zaman hastanın günlük yaşantısının %90-95'ini gözlüksüz olarak idare etmesi mümkün. Bu niye %100 değil? Çünkü mesela çok ince bir işçilik yapıyordur. O zaman hani biraz daha büyük görmesi gerekebilir hastanın. Orada ilave bir destek amaçlı yakın gözlük kullanabilir. Veya gece yolculuğu yaparken bir ilave küçük dereceli bir gözlük ihtiyacı olabilir. Ama onun haricinde günlük yaşantısını büyük oranda ömür boyu değişmeden gözlüksüz idare ettirir. Ne zaman sorun olabiliyor bu? Mesela ölçümle ilgili bir hata varsa eğer, aynı gözlük derecesi ölçümü gibi düşünebiliriz bunu. Burada hata tamamen hani, cihaz bağımlı da olabilir. Çünkü bazı gözleri biz cihazlardan aldığımız verilerle hareket ediyoruz tabii. Bazı gözlerde cihazların standart sapması fazla olabiliyor. Mesela yüksek dereceli gözlerde, yüksek miyoplarda, yüksek hipermetroplarda cihazların öngörüsü biraz daha düşüyor. Standart sapması artıyor. Koyduğunuz lens o cihaza göre doğru bir lens ama sonuç tamamen farklı olabiliyor. Bunlar uç örnekler tabii. Öyle bir durum gelişirse, diyelim ki lensi taktınız, hastanın ameliyattan sonra bir derecesi var. Artı veya eksi şekilde, onun da çözümü var. Orada da çok büyük böyle absürt dereceler yoksa lens değişimi gerekebilir, eğer çok büyük farklılıklar varsa yine ameliyatla, ama küçük dereceler varsa üzeri lazerle o geri kalan kısım aynı işte göz çizdirme dediğimiz işlemle düzeltilebilir. Ama derece kalmadığı sürece, her şey yolunda gittiği sürece hayatını gözlüksüz olarak devam ettirir. O zaman 3 odaklı lens mantıklı geldi bana. Yani akıllı lensler gerçekten akıllıymış. Evet, akıllı, yani klasik bildiğimiz anlamda akıllı olmasa da aslında o trifokal 3 odaklı adının o görevinin hepsini yapabiliyor. 3 odağı da gösteriyor. Peki şimdi lazerle ilgili o konuya gelirsek eğer. Lazerde ne yapıyorsunuz ya da hangi durumlarda lazer yapıyorsunuz? Evet, lazer şimdi halk arasında göz çizdirme olarak biliniyor. Çok ilginç bir pazarlama şeyi var burada, olayı var. Çünkü çizdirme
olayı yaklaşık herhalde 80'lerde falan bitti. Göz çizme olayı. Hala aynı terimler kullanmaya devam ediliyor. Tahmin ediyorum o 80'lerde bitmiştir. Hala ismi bile genç, hani o dönemi görmeyen 2000'li nesil bile, kuşak bile hala çizdirme diyor buna. Şimdi lazerde yapılan şey şudur aslında. Gözümüzün önünde bir kornea tabakası var. Yaklaşık 550 mikron, yani yarım milimetreden biraz daha fazla kalınlıkta. Bu gözün kırıcılığının büyük çoğunluğundan sorumlu. Yani bir ışın geldiğinde gözümüze kırılarak retina tabakasında odaklanır. Bunun büyük çoğunluğu korneada gerçekleşir. Burada ufak sapmalar işte göz bozukluğuna neden olur. Eğer biz korneanın kırıcılığını, kalınlığını ufak değiştirirsek dereceye göre onu odaklanmasını, gücünü değiştirmiş oluyoruz. Yani lazerde biz korneanın kalınlığını değiştiriyoruz kabaca. Bunu farklı şekillerde yapabiliyoruz sadece. İşte ona göre de yöntemler isim olarak LASIK var, PRK var, SMILE var. Bunlar hepsi aynı mantıkla çalışır. Korneanızın kalınlığı azaltılır. Bombeliği değişebilir zamanla. Diyelim ki siz yaptınız, daha dik bir kornea vardı, biraz incelttiniz, biraz düzleşti. Zamanla tekrar dikleşti. Eğer kornea kalınlığı hala uygunsa lazer yapmaya, tekrar lazerler yapılabilir. Ama orada da işte çok inceltemiyorsunuz. Bu sefer o inceldiği yerden kopuyor. Ama inceldiği yerden konileşmeye başlıyor. Bu artık istemediğimiz ciddi bir komplikasyondur. Görme sorunlarına ulaşabilir. Evet. Çok ciddi, kornea nakline kadar götürebilen bir süreçtir o. Ektazi dediğimiz bir durum. O yüzden o inceltme oranı da belli bir hesap kitap çerçevesinde yapılması lazım. Çok incelttiğinizde bu içerideki basınç aynı bir top düşünün. Topun böyle zayıf duvar olduğu yerden, hani eski toplar vardı böyle bombeleşen, o mantıklar. Evet. Aynen oradan şişer. Peki hocam, şeyleri de sorayım ben. Mesela göz sağlığına iyi gelir denilen besinler var. Mesela havuç yersek gözümüz iyi görür. Bunlar doğru mu? Yoksa şehir efsanesi mi? Yok, yani çok yerseniz şeker hastası olursunuz. Şekerden en fazla olacak şey odur. Şöyle, yani onlar şimdi A vitamini içeriyor. O açıdan yola çıkarak söylenen şeyler, A vitamini görme fonksiyonunda işe yarayan bir şey, ama eğer ciddi bir vitamin eksikliğiniz yoksa, ki bu ciddi bir olaydır zaten, o tarz takviyeler veya yiyeceğiniz besinler göz görme olarak, göz derecesi olarak herhangi bir iyileştirme yapmaz. Ama şöyle bir durum da var. Genel olarak antioksidandan zengin beslenme, beslenmenin orada bir rolü var. Eğer doğru şekilde işte organik maddelerle, organik besinlerle ve antioksidan oranı yüksek olan besinlerle, bunlar özellikle böyle renkli sebzelerde çok olur. İşte havuç da oradan kurtarıyor bir nebze. Bunlar uzun vadede mesela katarak gelişme riskinizi biraz daha azaltabilirsiniz. Belki. Aha. Anladım. Yoksa sizin mesela işte miyopsunuz, havuç yiyeyim, derecem düşsün veya ilerlemesin. Özellikle çocuklara ebeveynler çok böyle soruyorlar, yesin mi yemesin mi? Ya öyle bir durum söz konusu değil maalesef. Olsa Keşke diyorsunuz. Çok iyi. Hocam peki şimdi bize internette bazı videolar görüyoruz. Büyük ihtimalle buraya da koyarlar herhalde arkadaşlar bu videoyu birazdan. İşte katarakta olan trafikte şu şekilde görür. Miyopu olan trafikte şu şekilde görür. Onlardan hocam biraz bahseder misiniz? Şöyle, şimdi katarakta genel olarak bir buzlu cam görüntüsü diye bir tabir ettiğimiz görüntü var. Aynı camdan, hani böyle yani buzlu bir cam düşünün. Yoğunluğu arttıkça kataraktın o buz oranının da arttığını düşünün. Yani arada bir şey varmış hissi. İleriyi görmüyorsunuz. Bir şeyler var ama seçemiyorsunuz netliği. Kataraktın tipik görüntüsü böyledir. Miyopta yine bulanıklık söz konusu. Tabii bunların hepsinde genel bir bulanıklık var tabii. Bulanıklığın şekli değişmiş oluyor sadece. Miyopta işte biraz daha odak, yani sanki yaklaşırsam görebilecekmişim gibi daha derinde bir odak görürsünüz. Zaten doğrudur. Yaklaşınca görürsünüz. O miyop öyle çalışır. Hipermetroplar biraz daha bu anlamda, düşük hipermetroplar şanslıdır.
Onlar da yakında şanssızlardır. Yakını göremezler bu sefer. Uzakla ilgili çok büyük sorunlar yaşamazlar. En çok sorulan bu konularda soru astigmatla ilgilidir. Evet. Astigmat bizim de bazen anlatmakta zorlandığımız, anlamakta da bazen zorlandığımız bir durum. En basit şekilde anlatırsanız hocam. Evet, Bütün en soru basit işaretleri şekilde. bitsin. Şimdi en basit, Son 4 dakika. tamam. Tamam. En basit haliyle astigmat şudur. Genel bir bulanıklık yapar. Hem uzakta hem yakında bir bulanıklık yapar. Ve şekil bozukluğuyla beraberdir bu bulanıklık. Miyoptaki bulanıklık yaklaşınca netleşir. Hipermetropta zaten öyle bir bulanıklık yoktur. Astigmattaki bulanıklık hiçbir şekilde netleştirebileceğiniz bir bulanıklık değildir. Işıklarda böyle çok saçılma, şekillerde distorsiyon yani yamulmalar, kırılmalar bu tarz işte açık anlatamıyoruz. Benim bir hastam vardı. Bana şey diyordu. Şu otobüslerde dijital bir ekran var ya. Dijital ekran sürekli olarak diyor hareket ediyor diyor. Bunun sebebi o zaman astigmat mı oluyor? Şöyle o şundan da olabilir. Odaklamaya çalışıyor. Aynı kameranın Fox'u gibi düşünün. Hı hı. Onda farklı durum da olabilir. Miyopide de olabilir benzer durum. Aynı işte kameraya odakladığınızda böyle bir netleşir gider ya. Hı. O mantıkla düşün. Yani göz kası kasılıyor, açılıyor. O hareket ona öyle bir his vermiş olabilir. Astigmatta çok değişmez. Yani biraz daha sabit bir bulanıklık söz konusu. Anladım. Peki şeyden de bahsedelim. Zamanımız az biliyorum. Göz tansiyonu, göz yaşarması. Evet, göz tansiyonu ciddi bir sorun. İlerlediği zaman total körlük dediğimiz yani geri dönüşümsüz bir körlük durumu yapar. En büyük glokomdur bunun aslında tıbbi adı. Göz tansiyonu yükselince görme siniri hasarı başlar. Hasta bunu fark etmez. Bunda da aslında görme alanı dışarıdan daralarak gelir. O yüzden fark etmez. Merkezi gördüğü için o çevredeki daralmayı ancak biz testlerle anlayabiliyoruz. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra ailede olanlarda, ailede glokom hikayesi olanlarda çok ciddi risk taşır. Göz yaşarması da daha çok yaşlarda, şimdi göz yaşarması her göz hastalığı neredeyse göz yaşarması yapar açıkçası. Ama bunun organik bir neden olarak gözyaşı kanal tıkanıklığı var mesela. Burada gözyaşımız normalde burnumuzun içine akar. O kanal yaşlılığa bağlı olabilir, başka geçirilen enfeksiyonlara bağlı. başlıyor. Tıkanıyorsa bu sefer onu cerrahi olarak açmak gerekiyor. Ama onun haricinde göz kuruluğundan tutun da ışık hassasiyeti yapan diğer işte enfeksiyonlar, kirpik dibi iltihapları bunlar hepsi sulanma yapar aslında. Anladım. Hocam şimdi baktım da bir soru daha geldi. Göz içi enjeksiyonu yapılıyor. Göz içi enjeksiyonu hangi hastalıkta yapılır ve işe yarayan bir şey mi? Tabii ki çok sık yaptığımız bir tedavi yöntemidir bu da. Özellikle işte retina hastalıklarında ödem yapan hastalıklarda bunlar en sık olarak şekere bağlı makula ödemi dediğimiz durum ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu. En sık bu iki durumda yapılır. Bunlar dışında da bir sürü retina hastalıkları var tabii ama hepsinin temel mantığı yeni damar oluşumu ve ödemle seyreden hastalıklar. Bunlarda da tekrarlayan enjeksiyonlarla ciddi sonuçlar alıyoruz özellikle erken dönemlerde. Anladım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok verimli olduğunu düşünüyorum ben. Yani bugün konuştuklarımız yarına size daha iyi görmeye sebep olabilecek konular olabilir. Bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın.